Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhaba. İlk bölümde burada olman onur verici. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. İlk bölüm olduğu için ben bir yavaştan anlatmak istiyorum. Konsepti. Her şeyin ve bir şeyin konuşulduğu bir program olacak. Bugünkü bir şeyimiz eczacılık. Sen de eczacılığa gönül vermiş, tam salmış bir insansın diyebilirim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. İlk baştaki konuklarımız biraz böyle senin gibi az ünlü olacak. Genelde İstanbul'daki üniversitelerce tanınan kişiler olacak. Ama sonrasında inşallah ünlü kişiler de gelir de böyle biraz daha hayatlara dair falan sorular sorarım. Hayat nasıl abi? Eczacılık hem öğrencisi hem çalışmış biri olarak hayat nasıl? Eczacılıkta aslında hayat zor. Ama bu işi ciddiye alırsan zor. Yani rahat geçirenler de var, zor geçirenler de. Ben genelde ortada bir yerdeyim. Hani ikisinin de arasını tutturmaya çalışıyorum. Bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sınıftayım şu an. İstanbul Üniversitesi'ndeyim. Güzel gidiyor şu anlık. Zorlayıcı yanları da var ama genel olarak güzel. Öğreniyoruz yani. Peki eczacılık şey midir hani? Abi 6 yaşından beri abi eczacı olmak istiyorum falan. O kafada mıydın yoksa çünkü tanışıklığımız uzun olduğu için yani anne babanı da tanıyorum. Benim öğretmenlerim de tarihe falan hiç yöneltmediler mi seni öğretmenliğe falan? Yok yani özellikle ikisi de tarih hocası olduğu için tarihe yöneltmediler beni. Hani ne olduğunu biliyorlar çünkü. Aman hocam tarih öğretmenleri de böyleyizdir yani sakın. İyiyiz. Ben yani eczacılık aslında böyle gerçekten de 6 yaşından beri istenecek bir şey. Hani hayalleri hani bir çocuğa Ya sorsan gerçekten işte. 6 olamaz da. Olamaz. Ben de eczacılık hayali 19-18 yaşında falan başladı. Öyle. Benim çocukluğumdan beri hayalim değildi ama hayali olanlar var tabii ki. Çocuklukta ne vardı peki? Çocuklukta Çok alakasız bir şey bekliyorum. çok alakasız yüzme öğretmenliği vardı. Ama sende sporculuk var. Ben seni tanıdığımda sen basketbolcuydun ama. Hı hı. Spordan bir anda eczacılığa kayış. Evet, birazcık hayat şartları. Sporcu olmak istemez miydin? İsterdim tabii ki ama işte bazı durumlardan dolayı. Buraya sporcu da önceden sporculuk yapmış kişileri de alacağız. Futbolcu da alacağız. Sen tanıdığın kişilerden de Hı hı. sana nesi ters geldi ya da ne bileyim karakterine nesi uymadı? Karakterimden ziyade daha çok somut şeylerden dolayı tercih etmedim. Özellikle maddi konular, gelecek kaygısı bu tip şeylerden dolayı eczacılığı tercih ettim hayalimdense. Abi biraz da eczacılığın genel zorlukları hem akademik hem çalışma hayatından konuşmak istiyorum. Bir de çok yakın bir aile dostumuz da bizim eczacı olduğu için ben daha böyle yakından şahit oldum. Adamı böyle bazen hiç göremiyoruz. Bazen gece 9'da geliyor. Bazen gece gelmiyor falan. Bunlara kafa olarak hem hazır mısın? Ne düşünüyorsun? Ayrıca dediğim gibi akademik olarak derslerin işleyişi, içeriği sence nasıl? Yeterli mi? Şöyle bir şey var. Şimdi eczacılıkta öğrenci yetiştirirken e, öğretmenlerimiz, hocalarımız mezun olduğumuz zaman bizim her şeyi yapabileceğimiz düzeyde olmamızı istiyorlar. Bizi böyle eğitiyorlar. Bundan dolayı tabii ki teorik olarak zor şeyler var. Yani kendi adıma konuşacak olursam ve çoğu arkadaşımın adına uygulamalı dersler genelde güzel geçiyor ve eğlenceli oluyor. Ama teorik dersler tabii ki bu işin zorlayıcı kısmı. Ezberlenecek ya da mantığınıza oturması gereken bir sürü şey var. Eee, Öğrenciliği bir şekilde bitirdikten sonra zorlukları da olsa mezun olduğumuzda bizden istenilen şey genelde hani bir laf vardır ya vatana millet hayırlı olsun diye. Bilmiyorum o laf işte. Ve işte Evet. vatana millet hayırlı olmak diye bir laf var. Hani Biliyorum. öyle bireyler olmamızı istiyorlar. Tabii ki ama kendi iç dünyamıza baktığımızda da ilk fırsatta eczane açmak gibi idealleri olan Başka ne arkadaşlarımız olabilir da ki var. zaten? Başka laboratuvarda çalışabilirsin. Bizden istenilen genelde Ar-Ge'dir. İşte şirkette çalışmak denir ya. Bir şirkette Ar-Ge yapabilirsin. Hani bugüne kadar bulunmamış bir şey bulabilirsin. Bir yaraya parmak basabilirsin. Bizden böyle şeyler de isteniliyor. Eczane açmak bu işin biraz daha kolaya kaçmaktaki kısmı gibi duruyor. Ve öyle bence de gerçekten yani. Parası nasıl parası? Parası Onu ben fazla diye biliyorum ama böyle bir belli bir aralık var mı? parası iyiymiş önceden. 2012'de bir Ya yasa çıktı. O yasadan sonra kar marjları düştü. Ya da SGK'dan kalan kar oranı da düştü. Ama hala iyi diye biliyorum. Ben de staj yaptım eczanede. Çalıştım. İyi. İşin içinde bulununca anlıyorsun. laboratuvar falan onlar nasıl geçiyor? Laboratuvarlar tabii ki işte eczacılığın bana göre en zevkli kısmı. Sabah erkenden gideriz. Akşama kadar ya da öğlene kadar. O günkü ne yapacağımıza bağlı. İşte en başlarda ilk birinci sınıfta aletleri kullanmayı, maddeleri tanıyoruz. İşte laboratuvar araç gereçlerini kullanmayı, nelere dikkat edeceğimizi. 2 ve üçüncü sınıfta artık hani böyle deneyler yapılıyor. Hani ileride mesela şirkette Ar-Ge diyorum ya.
Ar-Ge'yi yaparken hangi yöntemleri kullanacaksam laboratuvarda o yöntemleri öğreniyorum. Hani aslında bana öğretiyorlar. Hani böyle böyle şeyler yapılabilir. Sen de bunları ileride kullanacaksın. Öğreneceksin ileride kullanmak için. Eczanede de çalıştın stajyer olarak olsa da o ne kadar tam olarak hatırlamıyorum. Bir ay falan mıydı? Evet. O civarda çalıştığın insanlarla yine bir haşır neşir olmuşsundur belli bir zaman dilimi içinde Tabii de. ki. İnsanların tutumu nasıl eczaneye karşı ya da hiç böyle reçetesiz gelip falan reçeteli ilaç isteyen böyle ilginç bir olay yaşadın mı hiç? Yaşadım tabii ki. Hani insanlar orada seni bir nevi aslında kendi doktorları olarak görüyorlar. Çünkü doktora git, randevu al, sıra bekle, onunla uğraş, bununla uğraş. Özellikle mesela devlet hastanesindeyse. Bunlarla uğraşmak yerine gelip sana derdini anlatıyor. İşte sen de bir şeyler veriyorsun. O bereli dayılar değil mi? Evet. Aa, parolu ver. Değil mi o? Yani işte hastanede kaynak yapacağını sana geliyor. Direkt seninle konuşuyor. Aslında daha iyi Biliyorum. oluyor benim için. Hastanede de rahatlatıyor. Onlar geliyor, onlara veriyorsun. Artık hani bir kere onlara yardımcı olduğun zaman seni böyle artık bir kendi evinin parçasıymış gibi görüyor. Hemen benimsiyor seni. Çünkü sağlık konusu yani. Sen onun sağlığında iyi gelirsen o da seni hemen benimser. Yaşadığım olay da kendi dönemimde. Yani çok fazla yaşlı geliyor ve gerçekten canı sıkılan çok fazla yaşlı var. Yani tüm gün eczanede gelip öylesine oturan da oluyor. Seversin onu. Tam senin kafalardır. Tam benim kafalar. Çok fazla oluyor onlardan. Reçetesiz gelip ilaç isteyen de oluyor. Aman bir an lafa gireceksin sandım. Bir sokak ağzı laf geliyor sandım. Yok yok. Reçetesiz isteyenler de var. Zorluk çıkarıyorlar. Ben bir kere yaşadım. Ee, Bir ilacı gelip reçetesiz istemişti. Yok dedim hani veremeyiz reçetesiz falan. Vermemişsindir bence de. Evet vermedim zaten. Biraz zorluk çıkardı falan. Bir şekilde Nasıl bir yolladım. zorluktu? Hep böyle yapıyorsunuz falan filan. İşte böyle biraz ses yükseltmeler. Sağa sola O kendini bereli dayı değil vurmalar. mi? Yok daha genç bir arkadaşımızdı. Gençlerin ilaç kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak yani bizim kuşağımızda, yaşıtlarımız arasında ilaç kullanımı şöyle çok aslında kullanılması gerektiği gibi değil bence. Çünkü bir yaşlı kadar ya da daha yaşı ilerlemiş birisi kadar sağlığın kıymetini bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum, yalan Ben yok de yani. bilmiyorum yani. Hani gerçekten bana bir ilaç yazılsa şimdi onu o kadar istikrarlı kullanmam bir eczacı olarak yani. Ben bile kullanmam öyle. Gençler yaşıtlarımız da kullanmıyorlar ya da gidip doktora gitmek yerine arkadaşından alıyor ilacı. Aa, bak işte diyor bu böyle böyle etki yapıyor. Ben de sen de kullan. Öyle de kullanılabiliyor. Bunlar gerçekten kötü. Hani ileride değeri anlaşılacak şeyler. İşte ne bileyim bazıları şey yapıyor ya. Abi benim ilaca ihtiyacım yok falan. Abi değil öyle işte yani. Değil. Seni o bir şekilde onaracak. Senin vücudunda demek ki onu onaracak organizma, sistemde vesaire ne yoksa artık yok yani. Antidepresan ilaç demek bir bakıma uyuşturucu demek Tabii. aslında. Tabii ki bağımlılığı var. Hani vücut bunu istiyor artık sen kullanmasan bile. Ben bu konuyu düşündüğümde bu konunun en başta başlangıç sebebinin dikkatimi çeken özellikle üniversite sınavı senesinde psikiyatrların hani öğrenciler geliyor, stres yapıyorum, çalışamıyorum, odaklanamıyorum. Biraz da böyle başından savmak için gençleri hemen yazıp verdiği işte ayaküstü ilaçlar. Ama bu ilaçlar dediğin gibi aslında zehir hepsi. Yani bağımlılık da yapıyor. Doğru bir şey değil. Gençler bu ilaçları kullanıyor. Ve gerçekten biyolojik olarak iyi geldiğine de inanmıyorum ben. Herkese yani bazılarına geliyordur ama bazılarında hani plasebo. İşte yani iyi geliyormuş gibi oluyor onlara. Sonra sürekli beyin bunu istiyor artık. İlacı almayınca diyor ki işte dopaminim düşük, serotoninim düşük hemen ilaç almam lazım ne yapacağım falan. Çok ciddi bir sıkıntı yoksa dediğin gibi hani ciddi sıkıntılar ne olabilir? Şizofreni olabilir. Bunun Evet. artık önüne geçilmeyen ya da bir kaza travma sonucu beyinde bir hasar olmuştur. Buna bağlı hafıza kaybı ya da gerçekten delirme, şizofreni dediğim gibi. Bunlar değilse bunların haricinde işte anksiyete tarzı şeylerde hemen ilaçtan ziyade çünkü psikiyatra gittiğin an sana ilaç yazacak ve artık sen küçük bir bağımlıya dönüşeceksin. Bence hani daha böyle bitkisel çözümler, rahatlatıcı çaylar olabilir ya da bir spor yaparsın. Çıkar yürürsün yani mesela. Bence çıkıp yürümek bile çoğu ilaçtan daha iyidir yani o. Orada çocuk sınava hazırlanırken mesela o ilaç almaya gidiyor. Hı hı. Sınav bittikten sonra aslında o kaygısı ortadan kaybolmuş oluyor. Yani o sırada ama yine ilaca devam İlaca eden. devam Evet. ediyor. Bu arada bir de plasebo etkisi dedin. Hı O hı. da yine soracağım sorular arasındaydı. Bilmeyenler için bir plasebo etkisini bir anlatır mısın? Plasebo etkisi bir ilacı aldığımızda o biyolojik olarak bize etkili olmasa bile psikolojik olarak o ilacı aldığımızda diyoruz ki aa bu ilaç işe yaradı işte beni düzeltti. Mesela bununla ilgili bir çalışma vardı işte ötenazi isteyenler için
Aynen. Bir merkez var, biliyorsun değil mi? Biliyorum. İşte bir ilaç veriyorlar. Diyor ki bu ilacı aldıktan 5 dakika sonra işte artık nabzın duracak falan filan. Aslında öyle bir şey yok. Ama o ilacı alanlar kendilerini bunu şartladıkları için ve öyle duydukları için o ilacı aldıktan 5 dakika sonra da gerçekten kalpleri durmaya başlıyor artık. Plasebo tam olarak bu. Tamamen psikolojik bir şey yani. Psikolojik bir şey, evet. Yani mesela genelde inanılmaz hafif ilaçlar verip bu plasebo etkisi yaratıp Evet. o kaygıyı geçirmeye çalışıyor. Bana da mesela bir ara alerji bileşeni içeren bir ilaç vermişlerdi. Ben o ilacı zaten alerji hastası olduğum için kullanıyordum. Hı hı. Onu bir de şey için verdi. Sırf böyle işte uykuyu getirsin vesaire Evet. için vermişti. Psikiyatrlar da çok kullanıyor bence plasebo etkisini. Evet. Eczacılık kısmından da çıkmak istiyorum. Son olarak eczacılık öğrencisi olarak işleyişten falan bahsettin ama yine bir genel olarak önerir misin? Öncelikle kesinlikle tavsiye ettiğim bir bölüm eczacılık. Yani hem ülkemizde şimdi çoğu gencin gelecek kaygısı var. Bu gelecek kaygısı için alternatifler bulabileceğiniz bir bölüm. Hani maddi olarak kaygılarınız varsa. Bunun haricinde de okuması zevklidir. Uygulaması çoktur. Bu yüzden hani belli bir sıralama yapanlara gerçekten de tavsiye ediyorum. Pişman olmayacağını düşünüyorum çoğu kişinin. Hani ben de e, çok bilinçli girmedim ama ona rağmen gerçekten çok sevdim. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Önümüzdeki programlar belki biraz daha uzun olur ama bu hem ilk bölüm olması hem de belli bir konu üzerine daha çok yoğunlaştığımız için ve eczacılığın çok fazla dalı olmadığı için Hı işte hı. eczacılık okursun, eczane açarsın vesaire. Bu konunun burada sonuna gelelim. Ben yine teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de Kırmadın. teşekkür ederim. İlk bölüm konu olarak Ne demek, zevkle. çok sağ ol. O zaman görüşmek üzere diyelim. İyi günler.